Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde birlikte topolojiyi çıkarmıştık. Topolojiden sonra izlememiz gereken ilk adım nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Bu derste birlikte bunları yapacağız. Topolojiyi fabrika klasörü altında birlikte oluşturmuştuk zaten. Yine prosesimize gelip sağ tıkladığımız zaman topolojiden sonra application kısmımız var. Open application katmanımız. Bu bizim uygulama katmanımız. Yani burada sahadaki input outputlarımızı tanımladığımız kısım bizim burası oluyor. Ama topolojiden sonra yapmamız gereken ilk işlem bizim proje kısmında. O yüzden Open Project diyerek proje katmanımızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Proje katmanında da bizi iki kısım karşılıyor. Alt tarafta mavi simgeyle Control Project diyor arkadaşlar. Bu bizim PLC programımızı yazacağımız kısım olmuş oluyor. Sağ tarafta ise yine Supervision Project diyor. Bu da bizim SCADA'mızı tasarlayacağımız katman kısım olmuş oluyor turuncu simgeyle. Öncelikle Control Project kısmına gelerek burada projemizin adı bu şekilde Udemy eğitim olarak geldi. Buna sağ tıkladığımız zaman yine bu dosyayı export import ederek aktarıp ya da dışarıdaki bir dosyayı çekebiliyoruz. Burada ilk yapmamız gereken Create Control Project diyerek yine topolojide oluşturduğumuz PLC ile eşlemek açısından tekrardan bir PLC seçimimiz mevcut. CPU seçimimiz mevcut. O yüzden biz yine tekrardan buradan M580 diyerek programımızı, PLC programımızı yazacağımız PLC'yi bu şekilde seçmiş oluyoruz. İsim olarak da bizim dosyamızın adı fabrikaydı. Fab alt tire PLC olarak isimlendirmemiz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde bir isim verebiliriz. Evet. Burada yine aşağıda containers ve executables oluştu. Containers bizim bir sonraki aşamamız. O yüzden öncelikle executables'a gelip burada create executable deyip yeni bir tablo oluşturmak. Burada da yine direkt PLC projemizi yazacağımız kısmın ismini vermemiz gerekiyor. Buraya da net bir şekilde PLC diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Control Project kısmımızın ağacını oluşturmuş olduk. Burada PLC, en son oluşan PLC kısmına çift tıklayarak burada bizi bir tane eşleme sayfası karşılıyor. Control Execute diye. Burada bizim bu PLC'miz topolojide neyle eşleşecek onu belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sen bu yazacağın PLC programı topolojide hangi CPU'ya karşılık gelecek diyor. Topolojide zaten bizim buradan tekrar açarsak topolojide sadece bir tane CPU belirlemiştik. O da M580 Alt-PLC isminde. Bizim burada topolojideki o PLC ile burayı eşleştirmemiz gerekiyor. Zaten topolojide olan CPU'lar burada önümüze düşüyor. Eğer birkaç CPU olsaydı onlar da aşağı tarafta çıkacaktı. Biz burada M580 Alt-PLC olarak topolojideki PLC ile eşleştirmiş oluyoruz. Evet, şu an proje katmanımız topolojideki PLC ile eşleşmiş oldu. Bu eşleştirmeyi yaptığımız an aşağı tarafta Communication Mapping ve Hardware Mapping olarak sayfalar, arayüzler çıktı arkadaşlar. Bu Communication Mapping'de ise bizim o sahada PLC'nin yanında oluşturduğumuz modüller geliyor arkadaşlar. Modbus modüller. Modbus protokolü ile haberleşecek modüllerimiz. Biz modül 1 isminde bir tane modül oluşturmuştuk. Burada proje kısmında Communication Mapping dediğimiz zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi modül 1 isminde buraya geldi. Bizim bu modül 1'i şuradaki katmanlar şu bizim arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman 580-2020 CPU olarak geliyor. Biz sahadaki modülü CPU ile haberleştirip eşleştireceğimiz için buraya gelip şurada mesela NOC haberleşme modülü de var. Yani direkt haberleşme modülüyle de sahadaki ekipmanları, modülleri haberleştirebiliriz. Ama burada biz CPU ile yapacağımız için zaten oraya tanımladığımız için sağ tarafta CPU'ya tıkladığımızda bu geliyor. NOC'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi sağ tarafta bu gidiyor. O yüzden CPU'ya gelip buradaki modülümüzü sol tarafa CPU ile eşleşecek şekilde sürükleyip bıraktığımız zaman bu şekilde pencere geliyor. Burada buna reset diyebiliriz. Reset dedikten sonra OK dediğimiz zaman sahadaki modülümüz şu an CPU ile eşleşmiş durumda. Bu şekilde bu mimari ile
bütün eşleştirmeleri yapmış olduk. DCS bu şekilde ilerliyor yani arkadaşlar. Burada communication mapping'imizi yaptıktan sonra hardware mapping'e geldiğimizde ise o modüllerimizde olan input, output ya da analog input, output modüllerimiz de bu şekilde geliyor. Yani topolojide şu modül 1'e konfigürasyon dediğimiz zaman yaptığımız konfigürasyon bizim proje kısmında eşleştirmeyi yaptığımız zaman karşımıza otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? Bir tane dijital output'umuz vardı 16 çıkışlı. 16 çıkış bulunan. Gördüğünüz gibi ilk etapta modül 1 adı altında dijital output 16 pinli bizim output'umuz geldi. Buraya kadar bizim 16'lı output'umuz. Onun aşağısında ise bir tane dijital input belirlemiştik 16'lı. O da bu şekilde geldi. Onun bir yanında ise yine analog input vardı. O da geldi. Bu en alttaki ise bizim analog output'umuzdu. Yani topolojide yapmış olduğumuz modül konfigürasyonu burada karşımıza çıkmış oldu. Modüllerimizi de burada bu şekilde yapmış olacağız ilerleyen aşamalarda. Şu an için buraya kadar anlatmış olalım. Yine bu sayfayı kapattım. PLC için program yazma editörümüze yine buradan girebiliyoruz arkadaşlar. Buradan sadece IP vermek için girebiliyoruz. Open Build Project diyerek ve projeyi generate edebiliyoruz. Generate and Build yani hataları ayıklama, derleme kısmı arkadaşlar. Program yazma kısmımıza şu üst tarafta fab PLC olarak belirlediğimiz kısımdan giriyoruz. Bu bizim asıl proje tarafımız. Yine buna sağ tıkladık. Generate var. Yine yazdığımız programı, yazılımı, projeyi generate edebiliyoruz. Refine ise program yazma editörüne girme kısmı arkadaşlar. Yine export var. Setting ayarlar, delete, rename, properties gibi özellikler. Biz burada refine deyip program yazma arayüzümüze isterseniz girelim. Hızlıca bir göz gezdirelim. Program yazma kısmına bu derste geçmeyeceğiz. Sadece mimariyi oluşturduk. Nerede ne yapıyoruz? Her şeyi genel anlamda görüp bu eğitimi, bu dersi bu şekilde tamamlayalım. Evet, bizim buradan PLC'ye girdiğimiz kısımda PLC için proje yazma kısmımız oluyor. 3 şekilde PLC'ye girebiliyoruz. Topolojiden, yine az önceki proje kısmından, buradan refine diyerek, bir de az önceki Open Build proje kısmından IP vermek için. Evet, burada bizim MEST dediği alanda proje ağacımız mevcut. Logic'de ise main'lerimizi, sayfalarımızı oluşturacağımız kısım arkadaşlar. Evet, en basitinden şu an ben herhangi bir ekipman tanımlamadığım için burası boş geliyor. Ama bir main nasıl eklenir yine beraber görmüş olalım. Burada new section diyerek öncelikle language, hangi dille yazacağımızı seçiyoruz. ST, FBD, SFC, LD gibi. Ladder'ı seçelim klasik olarak. Sadece görmek açısından şu an herhangi bir program gerçekleştirmeyeceğiz. Yani sayfa nasıl oluşturuyor bakalım. Deneme diyelim direkt isterseniz. Evet. Bu şekilde projelerimizi burada gerçekleştirebiliyoruz. İlerleyen derslerde burada zaten ekipman tanımlayınca FBD olarak, fonksiyon blok olarak bizim otomatik bloklarımız gelecek. Bunlara daha sonra değinelim. Bu editörü şu anlık kapatıyorum arkadaşlar. Kaydetmeden çıkıyorum. Evet, kontrol proje kısmımızı mimarisini oluşturup genel anlamda bu şekilde bahsetmiş olduk. Şimdi sağ tarafta ise bizim Supervision proje kısmımız vardı. Supervision'a gelip burada yine SCADA dosyamızı oluşturalım. Create Supervision Project diyerek SCADA projemizi oluşturalım arkadaşlar. İsmine de yine SCADA -PC diyebiliriz. Evet. Bunu dediğim an yine burada container'ım geldi. Kontrol Project'te de olduğu gibi. Bu containers'lar benim sağdaki ekipmanlarımı PLC için tanımlayacağım. Sağdaki ekipmanlar PLC için tanımlayacağım kısım buradaki containers. SCADA'da kullanmak, düzenlemek üzere kullanacağım ekipmanlar ise bu Supervision proje kısmındaki containers'a tanımlayacağım. Buradan yine create tek container diyerek container oluşturmam mümkün. Adına mesela ekipman diyebilirim. Benim sahada kullanacağım ekipmanları SCADA'da düzenlemek üzere SCADA'ya attığım kısım benim bu konteynerlarım, yani tek alanlarım olacak arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi şu an bir ekipman tagi, ekipman alanı ekledik. Buna yine sağ tıklayıp generate diyerek bu ekipmanları generate yani build etme olayını gerçekleştirebiliyoruz. Yine hemen containers'ın altında page vardı. Create page diyerek SCADA için sayfaları bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. SCADA'da düzenleyeceğim her bir sayfayı öncelikle bu şekilde ekliyorum. Daha sonra bu sayfalara girip SCADA'mı tasarımını gerçekleştirebiliyorum. Buna da sayfa alt-1 diyelim mesela. Evet. Gördüğünüz gibi buradan şu an bizim tek SCADA'mız olduğu için herhangi bir işlemimiz yok. Burada yine executables var. Create executable deyip benim SCADA dosyamı oluşturmam gerekiyor. Buraya da yine direkt SCADA ismini verebiliriz arkadaşlar. Evet. Burada sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi Download Project geliyor. Bu Download Project'te yani SCADA'mı tasarladıktan sonra bir dosya gelecek. Bu dosyayı Cytek tarafına tanımlamam gerekecek. İlerleyen derslerde bunlardan bahsedeceğiz zaten. Şu an Container kısmına gireyim. Gördüğünüz gibi ekipmanlar sayfam var. Şu an herhangi bir SCADA tasarımı yapmayacağız ama yine de düzenleme sayfasına nasıl girdiğimizi göstermek için sayfa 1 diye bir page oluşturmuştuk. Buna sağ tıklayıp yine sayfayı düzenlediğimizde build etme var, generate. Edit dediğimizde ise o oluşturduğumuz sayfaya girerek sayfayı düzenleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, bu bizim bir sayfamız. Şu an sol tarafta herhangi bir ekipman tanımlamadığım için containers'lara, o yüzden herhangi bir ekipman gelmedi. Sadece sayfa nasıl açılıyor, düzenleme sayfası, onu göstermiş oldum. Bu derste sadece bu kadar işlemiş olacağız. Yine SCADA sayfamı kapatayım. Evet arkadaşlar, genel olarak topoloji ve proje kısmındaki mimariyi ve eşleşmeyi görmüş olduk. PLC program yazma kısmının, SCADA tasarım kısmının nasıl oluşturulduğunu bu derste incelemiş olduk. Bir sonraki derste devam etmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.